Bravo 6, take your position. Bravo 6, stand by. Delta Team, report your position. Delta Team, ready at the entrance. Let's make it a clean operation, guys. Get down on your knees and immediately! The operation was successful, sir. Good job, guys. Bring the evidence home, guys. Rui Pedro Teixeira henüz 11 yaşında başarılı bir çocuktu. Her küçük çocuk gibi okuldan sonra arkadaşlarıyla buluşur, o çok sevdiği futboluyla tüm gününü geçirirdi. Rui'nin okulu annesinin çalıştığı ofise yakın olduğundan genellikle öğle saatlerini annesinin yanında ya da okula yakın yerlerde bisikletini sürerek geçirirdi. 4 Mart 1998 günü de Rui öğle saatinde yine rutini haline gelen şekilde annesinin yanına gitti. Annesi Filomena Teixeira başarılı bir iş kadınıydı. Her ne kadar ailesine vakit ayırmak onun için önemli olsa da ne yazık ki o gün yoğun bir iş altındaydı. Rui annesine öğleden sonrasını yakın zamanda arkadaş olmayı başaran 22 yaşındaki Afonso Diaz'la geçirip geçiremeyeceğini sordu. Annesi ise bunu kesin bir şekilde reddederek yalnızca yanında durabileceğini ya da ofisin hemen karşısındaki boş arazide bisiklet sürebileceğini söyledi. Rui ne kadar ısrar etse de kararı değişmeyen annesine sitem ederek arsanın yolunu tuttu. Aslında bu anne ve oğlunun hayatları boyunca yapabilecekleri son kavgalar olmuştu. Filomena öğleden sonra Rui'nin okulundan bir telefon aldı. Arayan Rui'nin öğretmeniydi ve öğleden sonra onun okula gelmediğini söyledi. Bu belki de bir son gibi gözükse de aslında tam anlamıyla sonun başlangıcıydı. Rui'nin kayıp haberinden sonra ailesi soluğu poliste aldı. Annesi Filomena tüm günü dakikasına polise anlattı. Rui'nin yanına gelişini, bisiklet sürmeye gidişini ve bir daha hiç geri dönmeyişini. Kayıp ihbarından hemen sonra ilk şüpheli olan Afonso Diaz sorgulanmak üzere merkeze getirildi. Afonso, Rui'nin kayboluşuna dair hiçbir şey bilmediğini, polise bir an önce sınırları kapatmasının en iyi yol olabileceğini söyledi. Ona göre Rui'yi kaçıranlar her kimse onu şehrin dışına, hatta ülkenin dışına çıkaracaklardı. Tam da bu esnada Rui'nin kuzeni olan Joao Mendonca polise belki de işe yarayabilecek en önemli ipucunu söyledi. Kaybolmadan önce plan yaptıklarını, gün içinde Rui ve Afonso ile buluşacaklarını ama annesinin izin vermediği için bu buluşmaya katılamadığını söyledi. Ama Afonso buluşma günü ne yapılacağını ona söylemişti. Birlikte Alcina Diaz adındaki bir hayat kadınına gideceklerdi. Bu plan Afonso'ya aitti ve tüm detaylara o hakimdi. Alcina Diaz'ın verdiği ifadede öğleden sonra yanında 10-12 yaşlarında bir çocukla birlikte bir adamın geldiğini söyledi. Adamın kendisine para verdiğini ve çocukla cinsel ilişkiye girmesini istediğinden bahsetti. Alcina'nın iddiasına göre çocuk arabadan indiğinde korkmuş ve oldukça gergin bir durumdaydı. Alcina'nın yanına gelerek bunu yapmayı istemediğini ama buna zorlandığını söyledi. Hemen ardındansa onu getiren adam çocuğu arabaya alıp hızla uzaklaştı. Alcina'ya Rui'nin fotoğrafını gösterdiklerinde ise Alcina o çocuğun Rui olduğunu doğruladı ve Rui o günden sonra bir daha hiç görülmedi. Portekizli Nuno Rogério, dönemin ünlü gazeteci ve siyasi yorumcularından birisiydi. 98 yılının Nisan ayında ailesiyle birlikte Paris'teki Disneyland'e gitmişlerdi. Amaçları kısa süreliğine işten uzaklaşıp tüm senenin yorgunluğunu eğlenceli bir şekilde atmaktı. Disneyland'e kamerasını da götüren Nuno hemen hemen her eğlencelerini kayda aldı. Rogério ailesinin bu keyifli tatili bitip ülkelerine geri döndüklerinde ise çekildikleri fotoğrafları incelemeye koyuldular. Tüm fotoğraflarda eğlenen ailenin görüntüleri vardı. Ancak bir tanesinde hiç beklenmeyen davetsiz bir misafirin de görüntüsü bulunuyordu. Ailenin oyun alanında çekildiği fotoğrafta hemen arkalarında yaklaşık bir ay önce kaybolduğu bildirilen Rui Pedro, daha önce hiç görmedikleri 40 yaşlarında bir adamla birlikte poz veriyordu.
Aile durumu fark edince fotoğrafları incelenmesi için polisle paylaştılar. Her ne kadar bu büyük bir kanıt gibi dursa da fotoğrafın çekildiği açıda Rui'nin yanında bulunan kişinin kimlik tespiti imkansız durumdaydı. Teixeira ailesi fotoğraftaki çocuğun Rui olduğunu doğruladı. Fakat bu karede elde edilebilen tek şey de bu doğrulama olmuştu. Rui ve kaybolan çocuklar hakkındaki daha da karanlık gerçekler yaklaşık 6 ay sonra daha da büyük bir netlik kazanacaktı. Harikalar Diyarı Kulübü, 1995 yılında Amerika'da pedofili suçundan sabıkası bulunan Peter Giordano tarafından oluşturuldu. Kulüp, internet üzerinden online şekilde ağırlık olarak çocuk istismarı içeriklerini paylaşma amaçlı kuruldu. Çok kısa zaman içerisinde dünyanın her yerinden kendisine büyük ölçekli üyeler buldu. Bu üyeler arasında kariyer sahibi mühendisler, oldukça ünlü avukatlar ve doktorlar dahi yer alıyordu. Kulübün bu hızlı büyümesi zamanla kulüp içerisinde farklı hiyerarşilerin oluşmasına sebep oldu. Kulübe girmek isteyenler için öncelikle belirli şartların sağlanması gerekiyordu. Şartların ilk sırasında kulüp içerisindeki bir üyenin daveti gerekliydi. Önce online bir davet kodu oluşturulmalıydı. Ama daha da önemlisi, kulüpte bulunan içeriklerden faydalanabilmek için önce yeni üyenin kendisi içerik getirmeliydi. Bunun sınırı da 10.000 adet kendi ürettiği cinsel istismara uğramış çocuk görüntüsü olmalıydı. Kulübe giriş yapmayı başaranlarsa kulübün sunduğu tüm imkanlardan faydalanma hakkına sahip oluyordu. Bunlardan en önemlisi canlı yayın odaları bulunan sitede kız veya erkek çocuklarına uygulanan cinsel istismar yayınlarıydı. Kulübün içerisindeki aktifliğine göre ise üyelere sunulan çok daha karanlık bir ayrıcalık vardı. Daha 2 aylık ya da çok daha küçük olan bebeklere yapılan işkence videoları. ...1 Eylül 1998 yılında polis 13 ülkede eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun amacı Harikalar Diyarı Kulübü olarak geçen çocuk istismarcısı çeteyi çökertmek üzerineydi. Aralarında ABD, Fransa, İtalya gibi birçok ülkeyi barındıran ve İngiltere merkezli düzenlenen operasyonda toplamda 104 kişi tutuklandı. Ama asıl karanlık olansa ele geçirilen kayıtlarda saklıydı. Toplamda 750.000'den fazla çocuk istismarına ait video ve fotoğraf kayıtları ve bu kayıtlarda yer alan 1263 çocuğun görüntüsüne ulaşıldı. Kayıtlar arasında ilgi çeken durumsa yaklaşık 7 aydır kayıp olduğu bilinen Rui Pedro'nun da görüntülerinin olmasıydı. Anne Filomena Teixeira, Interpol'le birlikte 100 saatten fazla bir süre boyunca oğlunun uğradığı cinsel istismar görüntülerini izledi. Kayıtlarda tıpkı Rui Pedro gibi kaçırılma ihbarı yapılan ve bulunamayan yüzlerce çocuğun görüntüleri de yer alıyordu. Portekiz polisinin gizli kayıtlardan edindiği habere göre Harikalar Diyarı Kulübü'nün önemli birkaç üyesi Portekiz'de yaşıyordu. Belirlenen adamlar aracılığıyla çocuklarla bağlantı sağlanıyor ve kaçırılan çocuklar bu şekilde yurt dışına çıkarılıyordu. Ama o dönemde Portekiz polisi ortaya atılan bu iddianın asılsız olduğunu düşünerek olayı incelemeyi reddetti. Bir diğer reddedilen iddia ise Rui Pedro'nun kaybolmasından 2 gün önce kaçırılan 10 yaşındaki Rui Pereira'nın İsviçre'de bir restoranda bulunmasıydı. İddiaya göre Rui Pereira onu gören kişiye "Ben Family Cow'luyum ve kimse beni kurtarmaya gelmiyor" demişti. Ama tıpkı diğer iddia gibi Portekiz'de yetkililer bu durumu da yalanlayarak soruşturma açmayı reddetti ve yüzlerce çocuk karanlığa karışarak kayboldu. Rui Pedro'nun kayboluşundan sonra polis çevresindeki herkesle derinlemesine görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerden en önemlisi 11 yaşındaki Rui'nin yakın arkadaşlarıydı. Arkadaşları verdiği ifadede kesin bir şekilde Afonso Diaz'ın Rui'ye takıntılı olduğunu söylüyorlardı. Gün içerisinde nerede olduğunu, kiminle beraber olduğunu, hatta ertesi gün ne yapacağına kadar Rui hakkındaki her detayı yalnızca Afonso biliyordu. Delillerin Afonso'yu işaret ettiği onlarca nokta vardı. Bunlardan en önemlilerini ise Rui'nin babası Manuel Mendonca keşfetmişti. Ortalama bir para akışına sahip olan Afonso Diaz'ın banka hesapları, Rui'nin kaybolmasından sonra ciddi derecede yüksek para akışları görmüştü.
Aynı zamanda Afonso'nun çevresi onu tarif ederken özellikle hijyenden yoksun, bakımsız biri olarak tarif ediyordu. Ama ilgi çekici olan durumsa Afonso'nun polis tarafından alınmadan hemen öncesinde 2 defa duş alarak yeni kıyafetler giymesi olmuştu. Olaylarda adı geçen hayat kadını Alcina Diaz, o dönem verdiği ifadede Rui'nin yanındaki adamın kim olduğunu bilmediğini söylemişti. Polis aradan geçen 13 yılın ardından 2011 yılında Alcina Diaz'ı mahkemede teşhis etmesi için çağırdı. Alcina Diaz, Afonso'yu gördüğü anda o gün Rui'nin yanında gelen kişinin o olduğunu söyledi. Ancak Afonso delil yetersizliğinden dolayı 2012 yılında suçlamalardan beraat etti. Teixeira ailesinin ve kaybolan çocukların baskısı üzerine polis 2014 yılında Afonso Diaz'ı bir kez daha mahkeme karşısına çıkardı. Aleyhinde ifade veren herkes Afonso'nun Rui'ye olan takıntılı bağlılığından söz etti. Ancak aradan geçen 16 yılın ardından herhangi bir delil bulunmamasından dolayı Afonso yalnızca reşit olmayan bir çocuğu cinsel birlikteliğe zorlama suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. Mahkemede gösterdiği pişmanlık ve iyi halden dolayı 2 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Rui Pedro ve beraberindeki binlerce çocuğun dosyası polis kayıtlarında hala yer alıyor. Rui Pedro ise resmi olarak 2020 yılında ölü kabul edildi.